Merhaba değerli izleyiciler. Bugün osilatörlere ve rezonans sistemlerine genel bir bakış yapacağız. Osilatörlerin tanımı ve doğası üzerinden başlayalım. Bir osilatör en geniş anlamda düzenli, periyodik hareket sergileyen herhangi bir nesnedir. Bu bir ipin titreşiminden bir sarkacın salınımına, yay yüklü bir kütlenin salınımına kadar değişebilir. Osilatörler saatlerden müzik enstrümanlarına ve elektronik devrelere kadar çok sayıda uygulamada kullanılabilen, tekrarlanabilir, periyodik davranışlar sergiledikleri için çeşitli fiziksel sistemler için temel oluşturmaktadır. Genelleştirecek olursak, osilatörlerin periyodik hareketleri sırasında çevrelerini etkileyebildiklerini ve duyulabilir veya duyulamayan sesler üretebildiklerini görebiliriz. Bu etki doku, su, hava gibi farklı ortamlara ve yer çekimi veya elektrik alanları gibi alanlara yayılır. Bu fenomenin klasik bir örneği kan pompalamak için salınan ve vücutta algılanabilir basınç dalgaları oluşturan kalptir. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak, elimizde diyelim 2 tane keman var ve bunları akort ettik. Bir tanesini masanın üzerine koyduk, diğerini de elimize aldık. Bu noktada kemanı çalmaya başlarsak, ses frekansı üretmesi nedeniyle diğer teli titreştirmeye başlayacaktır. Yani masanın üzerinde duran, akort edilmiş diğer teli. Buna sempatik rezonans denir ve osilatörlerin aynı doğal frekansı paylaştıklarında, yani iki akort edilmiş telin özdeş olduğunu varsayıyoruz. Bu şekilde bir paylaşım olduğunda birbirleri arasında enerji aktarabildikleri ispatlanmıştır. Bu paylaşılan frekans doğrudan fiziksel etkileşim olmadan yalnızca ses dalgalarının havadaki iletimi yoluyla iki sistemin, yani gitar tellerinin veya keman tellerinin rezonansa girmesine olanak tanır. Rezonans sistemi enerji transferini optimize edecek şekilde düzenlenmiş, ayarlanmış osilatörlerden meydana gelir. Keman örneğimizde bir kemanın ürettiği ses dalgaları hizalanmış doğal frekansları nedeniyle ikinci kemanda titreşimlere neden olur. Bu optimize edilmiş enerji aktarımı rezonans sistemlerinin bir özelliğidir ve onları mekanikten elektronik sistemlere kadar çeşitli işlemlerde oldukça verimli kılar. Bu kavramı daha da ayrıntılı şekilde incelemek için bir duvara birkaç sarkaçlı saat astığımızı ve sarkaçlarını farklı açılarda, başlangıç koşullarında ve ritimlerle sallayacak şekilde ayarladığımızı hayal edin. Zamanla tüm sarkaçlar birbirleriyle birlikte sallanmaya başlayacak ve faz kilitlenmesi adı verilen bir olay meydana gelecektir. Bu senkronizasyon başlangıçtaki asenkron durumlarına rağmen saatleri birbirlerine bağlayan duvardan hafif bir enerji aktarımı nedeniyle gerçekleşir. Sarkaçlardan biri geçici olarak bozulsa bile diğerleriyle hızlı bir şekilde senkronizasyonuna geri dönecek ve denge durumuna eş salınımlar şeklinde oturacaktır. Ve rezonans sistemlerinin sağlamlığı ve kendi kendini düzelten doğası burada ortaya çıkmaktadır. Bir osilatör sisteminin kararlılığı ilgili osilatör sayısıyla birlikte artar. Sisteme daha fazla osilatör katıldıkça bozuklukların ortalaması alınır ve kolektif davranış daha tekdüze ve bozulmaya karşı daha dirençli, gürbüz hale gelir. Bu sağlamlık karmaşık sistemlerin dengeyi nasıl koruduğunu ve dış etkenlere karşı nasıl direnç gösterdiğini de örneklendirir. Şimdi de fiziksel prensipleriyle bağlantı kuracak olursak, osilatörler ve rezonans sistemleri üzerinde yapılan çalışmalar klasik mekanik ile kuantum mekaniği gibi modern uygulamalar arasında köprü kurar. Bu ilkeler belirli frekanslarda rezonansa giren atomların tutarlı ışık yaydığı lazerler veya görüntüleme için atom çekirdeğinin rezonans frekansının kullanıldığı MR makineleri gibi teknolojilerin temelini oluşturur. Bu sistemleri anlamak yalnızca temel fizik yasalarıyla ilgili olmamakta, teknoloji ve mühendislikteki ilerlemelere de ilham vermektedir. Bu sentez ve tartışma bu bağlamda osilatörlerin temel özelliklerinin karmaşık uygulamalara nasıl uzandığının açığa kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Evet, şimdi de osilatörlerin matematiksel modellemesi üzerine temel çıkarımlarda bulunalım. Şimdi temel osilatör modeli ifade ettiğimiz şekliyle harmonik osilatörler şeklinde kendisini gösterir ve ikinci dereceden lineer diferansiyel denklemlerle tanımlanır.
Örneğin bu tanımda şu şekilde bir diferansiyel denklem formunda bu ilişkiyi ifade edebiliriz. X burada yine koordinat sistemi olmuş oluyor tek boyutta. Omega sistemin doğal frekansı olmuş oluyor. Omega kare x eşittir 0 şeklinde. Şimdi bize bu ikinci dereceden bu diferansiyel denklem, bunun çözümü osilatörlerin davranışını gösterecek. X de burada zaman içerisinde osilatörün konumunun değişimini temsil ediyor. Denge noktasından sapmayı temsil ediyor. Ve omega da osilatörün doğal frekansını gösteriyor. Şimdi bu aşamada çözümümüzü şu şekilde kabul edebiliriz. Xt eşittir bu diferansiyel denklemin çözümünü kosinüs omega t artı fi de fazı olacak şekilde gösterebiliriz. Burada a genliği, fi fazıdır, omega da frekansıdır dedik. Ve çözüm buysa burada diferansiyel denklemde yerine koyacak şekilde, çünkü bunun fiziksel davranışını bildiğimiz için harmonik osilatörün fiziksel davranışının gene matematiksel modeli, yani bir sinüs dalgası veya kosinüs dalgası şeklinde gerçekleşiyor. Bu çözümü de burada yerine koydukça, diyelim buradan iki defa türettik. Türevini aldık 2 defa. O zaman ne olur? Birinci türevi eksi a sinüs omega t çarpı omega olur. Tekrardan onun da türevini alırsak eksi a omega kare çarpı kosinüs eksi a omega kare çarpı kosinüs omega t artı fi artı şurada omega kare var gördüğünüz gibi ve de x'in çözümü de buydu. Bu şekilde bu çözümü gerçekleştirdik. Evet, şimdi gördüğümüz gibi denklem burada birbirini götüreceği için sıfırlandı ve eşitlik sağlanmış oldu. Yani bunun çözümünü doğrulamış olduk bu şekilde olduğunu. Ve şimdi bundan sonra da enerji üzerinde çıkarımlar yapabiliriz. Osilatörlerin enerjisini hesaplayacak olursak şöyle gösterelim onu da. Temel osilatör modülünü yaptık ve osilatörlerde enerji. Şimdi öncelikle toplam enerjisi E diye temsil edilsin. Bu toplam enerjinin içerisinde konservatif olmayan kuvvetlerin sabitliği ilkesinden faydalanıyoruz. E eşittir 1 bölü 2 m dx bölü dt'nin karesi. Bu neyi temsil ediyor? Kinetik enerjisini temsil ediyor. Osilatörün kinetik enerjisini artı bir de yay olduğunu varsayarsak 1 bölü 2 kx kare. Yani temel olarak osilatörün şöyle gösterelim. Birinci dereceden modeli, basit modeli. Bir tane kütle bağlı yay sabiti var. Ve bu şekilde buradan kuvvet uyguladığımızda, Ft gibi bir kuvvet uyguladığımızda bu harmonik salıncı x ekseninde, x direction'da bu şekilde olduğunu varsayalım. X ekseninde hareket ettiğini varsayalım. Bu denge noktası etrafında salınacak bir yukarı bir aşağı şeklinde. Ve bunun ihtiva ettiği toplam mekanik enerji 1 bölü 2 m dx bölü dt'nin karesi artı 1 bölü 2 kx kare olacak şekilde. Şu yay potansiyeli, bu da kinetik enerjisi olmuş oluyor. Ve buradan da x yerine, yani şuradaki x yerine ve x'in türevi olarak olacak şekilde yerine koyarsak denklemde toplam enerjiyi çözümü cinsinden ifade edebiliriz. Şimdi ona bakalım hemen. Yani çözümümüz zaten a kosinüs omega t'ydi. Burada kinetik enerji artı potansiyel enerji denkleminde yerine koyacak olursak a kosinüs omega t'nin türevi neyi temsil ediyor? Eksi a çarpı sinüs omega t artı fi. Omega t artı fi. Burada da omega var.
içerisinde de dağıldığı için türevi. Bunun karesi artı 1 bölü 2 Peki bu bize neyi söylüyor? Şu şekilde gösterelim bir saniye. Şimdi bu denklem enerjinin zaman içerisindeki değişim fonksiyonunu bize veriyor. Bu zaman içerisindeki değişim fonksiyonu da şu açıdan önemli. Toplam mekanik enerjinin korunduğunu buradan çıkartabiliyoruz, türetebiliyoruz. Ve enerji gösterimi şeklinde de ileride analitik mekanikte Lagrange bilindiği gibi Lagrange formülasyonu var. Bunu çıkarsamamıza yardımcı oluyor ve hareket denklemlerini türetmemize de sistemin koordinat eksen takımı üzerinden, yani genelleştirilmiş koordinatlar üzerinden hareket denklemlerini türetmemizi de bu formülasyon sağlıyor. Aynı zamanda Hamilton yaklaşımı da var. Hamilton enerji yaklaşımı da var. Yani bu koordinat eksenlerinin genelleştirilmiş koordinatlar ve genelleştirilmiş kuvvetler üzerinden enerji formülasyonu üzerinden de sistemin hareket denklemlerinin tanımlanmasına yardımcı oluyor. Bu şekilde toplam enerjiyi kinetik enerji ve potansiyel enerji şeklinde ifade edecek olursak. Ve bu bağlamda osilatörlerin dinamiklerinin altında yatan temel prensipleri tanımlamış bulunmaktayız. Ve şimdi de yani harmonik osilatörlerde hem hareket denklemlerini hem de enerji korunumu için adım adım türetilmesini gösterdik. Ve klasik mekanik prensiplerini kullandık burada. Evet, şimdi bu harmonik osilatörleri tanımladığımız denklemlerini, matematiksel denklemlerini çıkarttığımız ve enerji fonksiyonu üzerinden de tanımladığımız şekliyle MATLAB kodunda gösterelim. Burada fiziksel olarak gerçeğe yakın bir şekilde parametreler seçildi ve bu parametreleri başlangıçta tanımlayacak olursak osilatörün kütlesi, tek serbestlik dereceli, yay sabitini ve sistemin doğal frekansını, osilatörün doğal frekansını kök k bölü m olacak şekilde ifade ediyoruz. Burada çözümün genliği ve faz kayması da 0 oluyor. Bu şekilde seçilmiş olsun ve bu noktada da simülasyonumuzun süresi toplamda 5 saniye olsun ve nümerik çözüm için de adım sayısı önemli, iterasyon yapacak ve adım sayısı önemli. İlerleyince nümerik çözümün ilerlemesi açısından burada da 1000 olarak seçilmiş olsun. Ve öncelikle eşit aralıklarla bölünmüş bir vektör tanımlıyoruz, zaman vektörü. Bu zaman vektörü 0 ile 5 saniye arasında 1000 tane noktayı aralık değerini içerecek şekilde tanımlanıyor. Analitik çözümü zaten önceden göstermiştik. A kosinüs omega t artı fi. Ve burada da diferansiyel denklemi tanımlıyoruz. Diferansiyel denklem türevini, yani içerecek şekilde, hızını ve konumunu içerecek şekilde x1 konumunu gösteriyor. Osilatörün denge noktası etrafındaki ölçülen konumunu, x2 de hızını temsil ediyor. Ve bunların türevlerinin ifadesi olacak şekilde burada yazılıyor. Başlangıç koşulları tanımlanıyor. Hızına veya belirli bir konumuna ve hızına olacak şekilde, tanımlanacak şekilde bu vektörün. Ve burada da OD45 fonksiyonu üzerinden OD45 komutu bize neyi sağlıyor? Bu komut nümerik olarak Runge-Kutta 4. dereceden Runge-Kutta denklemini, nümerik çözüm sistemini yapıyor. Ve burada türevlerini giriyoruz, denklemi tanımlıyoruz tanımladığımız şekliyle. Vektör formunda t zamanı tanımlıyoruz ve başlangıç koşullarını tanımlıyoruz ve bize çözümü sağlıyor. Bu çözüm dediğimiz gibi hem konumlarını ve hem hızlarını ihtiva edecek. Çizimi yaparken de burada konumlarını birinci vektör setine atamış. İkinci vektör setinde de eğer
hızını çizdirmek istersek de buraya 2 yazmamız gerekli. Ve burada da maksat analitik ve nümerik çözümlerin karşılaştırılması şeklinde. Bir de animasyonumuz var. Yani denge noktasında etrafında salındığını temsil edecek animasyonun kodu da bu şekilde. Şimdi bunu çalıştırdığımızda bu sistemi şurada gördüğünüz gibi osilasyon yapıyor. Bunu mesela biz başlangıçta yatayda ne derler ona, dikeyde göstermiştik. Fakat koordinat eksen takımı seçimine göre yatayda da olabilir. Yatayda bunlar belirli bir şekilde maksimum ve minimum denge noktası etrafında, şurası denge noktası, salınacak şekilde gördüğünüz gibi bu kütlenin tek boyutlu hareketini temsil ediyor. Bu 5 saniye boyunca sürecek ve 5 saniye boyunca bu şekilde gerçekleştirilmiş olacak salınımını. Çizimine bakacak olursak, yani nümerikle analitik çözümün göstermiş olduğu çizime bakacak olursak, evet, burada salınıcının çizimini görüyoruz. Grafik şeklinde birden başlamış, başlangıç noktasından -1'e gitmiş ve sonra tekrar 1'e gelmiş, tekrar -1'e gitmiş şeklinde. Burada da şu -1 ile 1 arasında bizim tabii ki de referans noktamız 0 olduğunu kabul edersek bir kosinüs fonksiyonunu, harmonik olarak bir kosinüs fonksiyonunu takip edecek şekilde bu gösteriyor. Çözümü gösteriyor. Bu tabii çok boyutlu, çok serbest dereceli sistemlere entegre edilebilir. Daha karmaşık, bunlar üzerinden daha karmaşık kodlar yazılabilir. Bu en basit haliyle ben aktarmaya çalıştım. Ve fazla da işin matematiksel derinliğine girmeden veya sistem modelleme konularına girmeden geniş seviyede, basit seviyede anlaşılacak şekilde aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sağlıcakla